Selam millet. Hemen ekibe de duyurayım. Ondan sonra video ayarlarını da yapayım. Videonun ayarlarını yapan zaten ancak toplanma olur. Videonun ayarlarını yapıp hemen sohbete bakacağım arkadaşlar. Bomba gibi bir olay tabii ki. Birleşme sonunda geldi. Hepimizin beklediği bir şeydi. Tarihler netleşti. Krallıklar netleşti. Her şey net artık. Ayarlamalarımı yapıyorum. Hemen sonrasında sohbet kısmına geliyorum. Herkesin beklediği şükür ki kavuşturana biraz hareketlendirecektir bu olayları. Bir süredir pasiflik var biliyorsunuz oyunda. Birçok krallıkta birçok arkadaş dert yanıyor. Emre hoş geldin, Bilal'im hoş geldin, Murat hoş geldin, King of the Shorts YouTube hoş geldin. Hatta şöyle destek amaçlı şey de açayım. Hedeflerimi unutuyordum hep. Bunları da paylaştım. Evet arkadaşlar görselleri de birazdan paylaşacağım. Ee, Katılım biraz daha artınca görsellere geçeceğim. Çünkü sonrasında başa dönüyoruz. Bu arada kısaca şu anki durumdan da bahsedeyim. Bak anket de gelmiş oyundan. 14 dolar değerinde hediye verecekmiş. Bunlar çok iyi bu arada. Her gün geliyor. 3 gün kalmış bitmesine. Şöyle bakıyorum. Hızlıca şunları da halledeyim.
insanlar toplanana kadar. Bugün çok bakamadım çünkü. Umarım krallıklarınız iyidir. Birleşmeleri beğenmişsinizdir. Ama beğenmediyseniz de unutmayın, birleşme sonrası da göç gelecek arkadaşlar. Mayıs gibi de göç gelmiş olacak. Daha önceki yayınlarda konuşmuştuk zaten. Hani beğenmezseniz, bir problem olursa göçle farklı krallıklara geçiş yapabilirsiniz. İsimler değişiyor zaten, era şeklinde oluyor. Bir ses geldi. Ne oldu? King of the Shorts YouTube üyelik dağıtmış. Vallahi eline sağlık. King of, adın gibi King. Ekran şey ya, hemen şeyle yaptım yayın ekranı. Yani daha büyük de yapabiliriz onu. Çok problem değil. İstersen şöyle hemen bir tane oluşturayım. Böyle iyi mi? Ekran birazdan gelecek. Ya da şöyle yapayım. Age of Empires Mobile canlı yayın olaraktan. Şöyle kalsın o zaman. Kalenin ana ekranı kalsın. Görsel küçüklüğünden de kurtulmuş oluruz. Murat eyvallah sen de desteğin için sağ olasın. Dur like'layayım hemen seni de. Oyuna hoş geldin King of öncelikle. Oyun keyifli, güzel ama yatırım isteyen bir oyun. Bilgin olsun. Hani hiç yatırım yapmadan ilerlemesi biraz zor işin gerçeği. Tek komp gidebilirsin. Tek komp gidersen zaman içinde o komp gelişecek yani ister istemez gelişiyor. Yeter ki aktif ol. Aktif olduğun takdirde gelişecek. Biraz daha insanlar toplansın. Öyle detaylara geçeceğim. Zaten görseller de paylaşacağım arkadaşlar. Çok fazla bastım ya. Görev var diye bastım da arkadaşlar. Çöl biliyorsunuz. Çöl zamanındayız. 2000 dakika hızlandırıcı. Okey. Şunu da alayım. Keyfiniz yerindedir umarım. Ben sizlerle yayın yapmayı özledim. Gerçekten özledim bu arada yayın yapmayı. Sağlığım çok şükür yerine geldi ve tekrardan yayın açabildim. Şunları da hemen halledelim. Şimdi tabii ki çok bomba birleştirmeler var. Kısaca bahsedeyim. Hepimizin düşüncesi şeydi. Hani güçlünün yanına güçsüzü atar. Güçlüleri destekler. Hani güçlülerle birlikte olurlar. Aktif olmayanlar, krallıklar silinmiş gitmiş olur. Güçlerin yanında yer alırlar diye. Oyun tam tersini yaptı. Bayağı bir ters köşe yaptı bence. Kimsenin beklemediği bir şeydi. Bütün güçleri birleştirmiş. Yani muadil krallıkları birleştirmiş diyelim daha doğrusu. Eğer pasif bir krallıksa, aktif oyuncusu düşükse yine gitmiş
pasif bir krallık. Aktif oyuncusu düşük krallıkla birleştirmiş. Aktif sayısı fazla savaşçı, güçlü krallığı da gitmiş. Yine aktif sayısı fazla güçlü savaşçı bir krallıkla birleştirmiş. Doğal olarak da ortaya über süper çok korkunç güçler ortaya çıkmış. Ya ben bazılarını gördüm. Yani gerçekten hani bunları kim devirecek falan diyorum. Çok acayip sağlam krallıklar doğacak. Ha, iç savaş çıkar mı? Bazı krallıklarda mutlaka bence çıkacaktır. Herkes herkesle geçinemez. Bir de süper güçleri birleştirmek de anlaşmazlık da yaratabilir. Çünkü herkes herkesle anlaşamıyor. Kavgalı krallıklar var, anlaşamayan oyuncular var. Ee, Böyle birbirleriyle ne derler? Anlaşmak nasıl similize değil de yani hani böyle nasıl adapte olacaklar bilmiyorum. Bir adaptasyonda sorun yaşanabilir bence. İşin gerçeği. Mesela yanlış görmediysem 9'da 10'u eşleştirdi. 9'da 10 birbirini sevmeyen iki krallık yani. Orada inanın iç savaş çıkar. İki krallık birbirini sevmiyor. Ama oyun gitmiş onları eşleştirmiş. Bunu da bitirelim. 2000 dakikayı böyle kullanayım. Şöyle kaç kişi olduk ona da bakayım. İmparatorluk parası kullandan gideceğim. Şurada hemen VIP'den şey çekeyim. Bunları yavaş yavaş alıyorum. Bu görev için saklıyorum. Ne kaldı? 12 milyon kaynak. Evet bu biraz zaman alacak. Hemen kaynağı göndereyim. Çölde aslında savaştayız ama şu an ben yayında olduğum için savaşmayacağım. Görseller de açacağım. O yüzden şu an kaynak toplamaya gönderebilirim. Hadi sen de buna git. Her yerde taş. Sen kabile kes. Ya sen bu kaynak toplamaya girmiyor arkadaşlar bu arada. Ama ona da göndermek de istedim bir yandan. Neyse göndermeyeceğim. Şu kaynak toplama görevi bitsin. Hatta şunu da şöyle yapacağım. Biraz daha seri toplasın. Bizim çöl bu şekilde arkadaşlar. Şu an öndeyiz. Zaten rakip yok bu çölde. 58'de savaştayız. Sıralamayı da göstereyim. Bizden birinci God King, ikinci 58, 3 Froike, 4 Xavier. Yani bizim 3 Kraken. Zaten güçleri görüyorsunuz burada ve erdemlerini görüyorsunuz. 58 gerçekten Korelilerin olduğu, Korelilerin çok aktif olduğu ve savaşçı olduğu, bol da Kraken'in olduğu bir krallık. Ama tek ittifak var. O yüzden daha düşükler. Yani bizim gibi ikinci ittifakları yok. Hatta şöyle bakalım. Mesela bizim ittifakımız birinci, ikinci 58, üçüncü yine bizim ittifakımız. Bakın diğer krallıkları bile geçmiş bizim ikinci ittifakımız. 8. krallıktan daha yüksek puan yapmışlar. Hem de bayağı fark var. 183'ten de aynı şekilde. 58'in zaten ikinci ittifakı dediğim gibi yok gibi bir şey. Bakın bizim üçüncü ittifak bile neredeyse 58'in ikinci ittifakı kadar puan yapmış. O şekilde.
Bizim iki ittifakımız olduğu için daha önde oluyoruz. 10 milyar 461 milyonda ikinci ittifakımızın gücü var. Bu arkadaşlar da tek ittifak. Diğer krallıklar zaten gördüğünüz gibi hani hiç yok. 183 mesela 2,5 milyar gücü var ittifakın. Buranın da 7,5 milyar. Krallıkta da baktığınızda yani puan yok o yüzden. Bu iki arkadaş da 58'de de bir nebze puanı var. O da savaşarak zaten bol bol puan topluyorlar. Gördüğünüz gibi bakın bir sürü 58'den kişi var. Çünkü gidiyor biz mesela 8'e falan saldırmıyoruz ya da 183'e. Bunlar 8'e de saldırıyor. İşte 8'le yan yana oldukları için 58 direkt gidip 8'i falan vuruyor. Yakaladıysa kalede sıfırlamıştır mutlaka. Şunları da hemen halledeyim. Cephe refakati varmış. Lubu'yu cepheye gönderirim birazdan da. Evet, sayımız artmış. Ufak ufak o zaman ben birleşme görsellerine geçiyorum arkadaşlar. Birleşmenin üstüne biraz konuşalım. Umut hoş geldin. 58 ile birleştiniz. 58 Koreliler, inşallah iyi anlaşırsınız. Korelilerle anlaşırsanız çok fazla Kraken'i var. Hatta size göstereyim. Coşkun'um hoş geldin. O hemen desteğini atmışım. Bak sesini duymadım bu sefer. Hemen yorumlara bakayım. Türkoğlu hoş geldin. King of çok teşekkür ediyorum. Avşar hoş geldin. Ghost'cum çok teşekkürler. Çok daha iyiyim artık. Sesimden de belli oluyordur. Sizlerle buluşmak ayrı bir enerji veriyor bana. Gerçekten keyifli. Serkan hoş geldin. Birleşmeye şimdi değineceğim. Yorumlarımı da paylaşacağım. Fener hoş geldin. Destekleriniz çok kıymetli bu arada. Murat, Coşkun ve King of'a da çok teşekkürler. Destekleri için ayrıyetten. Şöyle 58'e birleşen arkadaşlar için öncelikle bir 58'i göstermek istiyorum. Bir amme hizmeti yapalım arkadaşlarımıza. Madem siz eşleştiniz 58'le. Aa bak yeni sıfırlanmış bu. Şunu da açmam lazım krallık şeyini. Yeni başlayan King of için söylüyorum bunu. Gerisi tecrübeli izleyici biliyorum hepinizi. King of krallık hazinesini ayda bir defa mutlaka açıyorsun. Zaten ayda bir defa açabiliyorsun. Bütün ay sürüyor. Görevleri yapıyorsun. Fiyat performans açısından en mükemmel paket bu. Buradan kilidini aç diyorsun. Şunu almana gerek yok. Bunu alıyorsun. Şimdi amme hizmetine dönelim. 58'e bir göstereyim. Hatta şöyle yapayım. Daha kolay olur. Bilmeyenler için arkadaşlar krallık bakmak için böyle yapabilirsiniz. 58'de birinci ama bakın erdemler korkunç yani hani adam savaşçı. 800,5 milyon erdemi var. Adam paso kale sıfırlamış. Erdemleri görüyorsunuz. İlk 5 200 milyon üstünde erdemi var. Güçleri hani böyle 200 milyon, 300 yok falan filan 500 yokmuş diye düşünmeyin. Adamlar savaşıyor. 7/24 Korelileri bilirsiniz zaten. Kaç tane 200 milyon üstü kale var? Adamlarda zaten şu an 11 tane 200 milyon üstü kale var. 11 tane. İyi bir sayı bu arada gerçekten. 200 milyon üstü Kraken diyebiliriz. Şöyle baktığımızda 100 milyon üstü 72 tane kalesi var. Bakın Türk arkadaş da varmış Zanos Paşa. 72 tane 100 milyon üstü kale var. 99'ları saymıyorum artık. Güzel bir krallık ama oyunu bırakanlar da var mı? Var. Hani buradan bakın ittifaksızlar genellikle bırakmış oluyorlar. Ya gül gibi hesaplar şuraya bak 129, 128 bir zaman ne kadar özenirdik o güçlere. Şimdi de oyunu bırakıyorlar. Hani sat bari değil mi? Paylaşmışlarsa şeyini de göstereyim.
Paylaşmamışlar. Fake'leri falan koymuşlar. Hep bak bir level, bir level falan. Paylaşan yok. Ama tabii ki biz zaten savaşta olduğumuz için net olarak söyleyeyim size. Bu arada şöyle göstereyim. Bunu da yavaş çekimde. Arkadaşlar dünya haritasına tıkladığınızda 4 krallıktan hangisine direkt bakmak istiyorsanız tıklayıp gidebilirsiniz. Kendi krallığınıza dönecekseniz de kendi krallığınızı seçiyorsunuz. Çöle gidecekseniz de çölün üstüne gelip tıklıyorsunuz. O kadar. Bazen burada çok takılan, kaybolan eden oluyor. Şöyle haritada da savaş yerlerini göstereyim. Biz burada başladık arkadaşlar. Kapıyı mapıyı aldık. 58'in üstüne yürüdük. 58'in bayrakları yıktık. Yani buraları falan alıyoruz şu anda. Adamlar savaşçı dediğim gibi. Bakın. 150 milyon burada bizimkiler parçalamış. Döngü kulesi dibinde. Burada onlar üstünmüş. Şu arkadaş. Bakalım. Ya tabii sıfırlanmış halleri bunlar. Bir ara 400 milyon falan böyle skorlar vardı da bitti. Yani şu an böyle wow bir savaş yok. İşin gerçeği adamları biraz sindirdik. 58'i birazcık size yaralı teslim edeceğiz. Sevgili arkadaşlar kusura bakmayın. Yaralı teslim edeceğiz ama Koreliler çabuk toplanır. Oyunun müptelası adamlar. Seviyorlar. Döneyim sohbete. O avşarım çok teşekkürler Hakan'cım. O da destek olmuş. Seninkini like atamıyorum çünkü seninki sticker. Yani şey işte animasyonlu gift mi? Buradaki tabirini bilmiyorum. Ee, Turin 27'deydi galiba ya. 10, 13 ya da 18'de de olabilir. Turin 18 de olabilir. Tam emin olamadım Bilal'im ya. 58 iyi. İş görür arkadaşlar. Kraken'i bol. Yani gerçekten bol. Bizde de gerçi 200 milyonlar bayağı arttı. Şöyle bakınca 10 kişide bizde var 200 milyon ama gerçek böyle has Kraken dediğim 3 kale var. Dentist de Türk bu arada. Onun da birlikleri fena değil ama tam böyle 3 Kraken ya. Kraken sayımız 3 tam olarak böyle. Yani benim Kraken dediğim nedir arkadaşlar? Tam yüzükleri 50 seviye falan olanlar. Yani şurada girdiğimde 50-50-50 gördüklerim tam artık böyle has Kraken. Yoksa örnek veriyorum 200 milyon üstüne Kraken diyorum. Ama bir de tabii ki Krakenlerin de kendi aralarında farklılıklar, seviyeler ve oynama şekli de var. Ee, Bu mesela 50-50-50 gördüğünüzde sizi aldatmasın. Geliyor adamın gücü 300 milyon. Mesela bizim Froki 524 milyon. Ama 300 milyonluk adamın kompları kesedebilir. Çünkü bir 300 milyonluk adam da bir iki kompunu böyle 50-50-50 yaptığı anda ki Xavier mesela 300 milyon güçlü ama yüzüklerini görüyorsunuz 50-50 ve oynama şekilleri önemli. Ee, God King mesela bakın 40-45-40 daha bir tık daha geride. CNS mesela 50 ama 20-23 hani Krakenlerin de dediğim gibi kendi aralarında bir takım farklılıklar oluyor. Mesela God King'in mızrak daha üstün. 50-50-50. Burada şeyler değişebiliyor. 5 komp çıkartıyorlar mesela. Kimisi gidip direkt Lubu'ya fokus atıyor. 5 birliğini de gönderiyor. Kimisi tek tek counterlıyor. Hep işte örnek veriyorum mızrağı Lubu'ya, işte kılıcı mızrağı falan gibi uğraşıyor. Oynayış şekilleri çok fark ediyor ve aktiflik de çok fark ettiriyor. Her kraken kraken olmuyor o yüzden. Bu birleşmeyle birçoğunuz görmüştür ama tabii ki ben şimdi görselleri açacağım. Hemen öncelikle ayarlamaları yapayım. Ayarlamaları yapayım sonra da açıyorum. Ekranımı paylaşacağım sizlerle. Şimdi şöyle ayarlayalım.
Muhammed hoş geldin. Yapma be. Bıraktın mı oyunu sen ya Muhammed? Tüh. Kurt hoş geldin. Tapaito. Hi. O 113'ten de arkadaşımız var. Server 113. Evet 40'tan bir hoş geldin mesajı gelmiş. 40'la buradan selamlar 40'a da. Şimdi paylaşayım ekranı. Ayarlamamı yapayım. Ekran paylaşımı. Çok kısa bir siyah ekran olacak arkadaşlar. Korkmayın ama. Ben kapatıyorum ekranı ki geçiş sağlıyorum. Şuradan doğru şeyi yakalamaya çalışıyorum. Bir deneyeyim tekrar şunu. Çok kısa bir siyah ekrandan bekletiyorum. Kusura bakmayın. Görsellerini ayarlıyorum. Evet, şu an gelmiş olması lazım. Daha farklı şekilde de paylaşacağım. Birkaç görsel paylaşacağım. Masaüstümü paylaşıyorum direkt sizlerle. Tapati, yes. I'm from Turkey. Turkish. 40'la eşleştik, evet. King of yüzmeyi geçersin. Selamun aleyküm Tapatio. Kendisi yarı zaman Türk İttifakı'nda zaman geçirmiş. Orada ona aleykümselam öğretmişler. Şimdi burada baktığımızda krallık 1, imparatorluk 15, 30, era 2 olacak. Artık yeni isimler era arkadaşlar. Ee, Burada eşleştirmelerin genel halini görüyoruz. Ama bu liste böyle birazcık göz yorduğu için şöyle yapalım. Şuradan başlayalım. Kırk bir, 48, 59 çağ 22 olmuş. Burada bütün eşleşmeler var. İşin gerçeği ama oturup bütün krallıkları incelemenin pek bir mantığı yok. Bir kısmını zaten bilmiyoruz. Aktif, pasif, nasıl değiller, iyiler mi, kötüler mi? 14 Nisan'da gerçekleşecek arkadaşlar. Birleştirme zamanını yazmışlar zaten. TR saatiyle de sabah 10'la
öğlen 1 arası olacak. Bilginiz olsun. Burada bizim kısa olarak yaptığımız bir liste var arkadaşlar. Stealer'lar. Burada Stealer puanları baz alınarak yapılmış bir sıralama bu. Yani aslında kısa özeti bu. Takip ettiğimiz krallıkların. Hatta güçler de yazılmaya başlandı. Herkes artık birleşeceklerde işte en güçlü power, might neydi? Kudret işte örnek veriyorum. Mesela biz birleşeceğiz 40'la Stessa birinci, işte altında ikinci Angry ise, üçüncü Froike ise gibi böyle listeler yapmaya başladı birçok krallık. Kenan hoş geldin, sağ olasın. Muhammed, e, bayağı güçlüler var. Şimdi onlara bahsedeceğim. Tapatio, teşekkür, thank you. Where are you from? Sen nerelisin acaba? Şimdi baktığımızda en güçlü listeye e, iki tane birleşme göze çarpıyor. Yeni adıyla 13 ve 17 arkadaşlar. Biri biziz. Bir ses geldi. Ne oldu? Abonemiz oldu. Döndüm. Yeni abonemize de çok teşekkürler. Kenan, aramıza hoş geldin. Burada 13'lü 17 gözümüze çarpıyor. Şöyle yakınlaştırıyorum. 26 S Plus olaraktan değerlendirilmiş, 27 S, 40'ta S Plus. 40'ı zaten birçoğumuz biliyorsunuz. Steselerin olduğu krallık. Biz yeni ismimizle 17 oluyoruz. Ve tier'a baktığımızda Power güç olarak bu liste 85.2. Birincilik 11 tane birincilik var bu toplamda. Burada mesela 15 tane birincilik var. Buradaki çoğunluk birincilik nereden geliyor? 42'den geliyor arkadaşlar. 13'e geçtiğimizde de abi burası da çok güçlü. 13, 42 ve 46. Yani gerçekten burası da çok sıkıntılı. Aşırı güçlü. 42'yi zaten biliyorsunuz. 42, 46 en son 40'ı yendi. Hatta şu üçü birlik olup yendi. Yani buranın en büyük avantajı ne olacak Era 13'ün? Bu adamlar birbirleriyle oynadı. Birbirleriyle anlaşıyorlar. Birbirleriyle ittifak yaptılar. Bizdeki sorun ne? 27-26 iletişimimiz çok güçlü değil. 40 ile 27 ne kadar iletişim var onu da bilmiyorum. 27'den arkadaşlar varsa sohbete bekliyorum. Yani bizim adapte olmamız daha çok zaman alacaktır gibi görünüyor. Burası zaten hızlı bir adaptasyon sürecinden geçecek. Ama bizim adaptasyon sürecimiz biraz daha uzun olabilir. Bu da bir dezavantaj yaratabilir. Güçler kendi arasında çarpışacaktır büyük ihtimal Muhammed. Yani hani eşleştirmeleri, görkem Stealer'ları ona göre yapacaktır, eşleştirecektir. Sonrasında ne geliyor arkadaşlar? Herkesin o şey yaptığı Tayvanların canavar gibi aktif olduğu yerler var. 200'ler var. Bu adamlar kalabalıklar yani. Gerçekten çok kalabalıklar. O yüzden sıkıntı. Zaten power güç ortalamasına da baktığımızda 80 gördüğünüz gibi. Şuradan şunu şöyle yapacağım.
267, 268, 275. Ee, En çok birincilik aslında şurada 266 böyle çok yoğun. Arthur'lardır bilmem ne. 267 de sıkıntı. Bunlar da kendi aralarında birleşmiş. Sonra kim geliyor? Size bahsettiğim 9, 10, 20. 20 hakkında inanın bir fikrim yok. Zaten A plus'mış. 9S Plus, 10S. Ama bu birleşmede dediğim gibi bu iki ana krallık zaten anlaşamıyordu. O yüzden bu Era 11 benim gözümde elenmiş biraz durumda. Yani Era 11'den pek bir beklentim yok. Güçlü gibi görünüyor. Dördüncü sıraya yerleştirdik ama bir şey çıkmaz buradan. Kenan hoş geldin. Evet, savaş saatleri ama yine bence problem olmayacak. Çünkü savaş saatleri 40'ta. Genellikle biz de aynı saati tercih ediyor. 27 dediğimizde zaten ağırlıklı Türklerin de çok olduğu bir krallıktı. Gerçi göçte onlar da biraz değişti. Ama genelde saatlerimiz bizim uyuyor. Şey zor olur. Mesela 50 ile 56 mıydı bizim şu an çöldeki? 56 ile birleştik diyen için olur. Çünkü adamlar Koreli, Türkiye saatiyle uyumlu değil. İşin gerçeği. Onlar zor. Ya da işte Doğu bölgesiyle Çin, Hong Kong'dakiler özellikle Çin olarak da geçmiyor. Genelde nedense Hong Kong diyorlar onlar. Hong Kong oyuncuları pek o saatleri istemiyor. Orada da 13, yeni adıyla 13 biraz patlayabilir. Çünkü burada da Koreliler çok fazla. Saat olarak ne yaparlar bilmiyorum. Mesela 46 bizde KVK'da eşleştiğimizde sabaha karşı 4'ü seçmişti. Biz uyumayı tercih ettik. Savaşmadık 46 ile. Uyku daha önemli dedik, uyuduk yani. Gerçekten öyle yapmıştık. O yüzden mesela atıyorum Coşkun yayındaysan Türkler için 42'deki Türkler için saatler daha zorlayıcı olacaktır. Coşkun için zorlayıcı olmaz. Adam erken kalkıyor da genel olarak Türkler için zorlayıcı bir saat. Yani Era 13 Türkler için zor ama 13 zaten biliyorsunuz adamların adı bile K-pop. Yani Kore popu. İttifakların ismi falan bile. Koreliler, işte Hong Kong, Çinliler. Bunlar zaten hep aynı saatler olduğu için çok güzel eşleştirmiş. Ama saat konusunda benim de bizden yana, 17'den yana yeni adımızda pek bir şüphem yok. Sadece dediğim gibi adaptasyon konusunda birazcık kafamda soru işaretleri var. 11'i eledim zaten. Bu iki krallık anlaşamıyor. 20 zaten A+, S değil. O yüzden şey olmaz. Buradan 11 aşağılara düşecektir diye düşünüyorum. Göç de hatta değişebilir. 9'dakiler başka yerlere kayabilir ya da eee, 11 diyelim. Göç alıp güçlenirse güçlenir burası ama 10'dakiler de göç ederse başa döner. Göç de çok değiştirecek yani. Olayları gerçekten çok değiştirecek göç. 14'e baktığımızda 14, 17, 21. 21 güzel, fena değil. 17 de güzel, 17 güçlü bir krallık. 14 de fena değil. Ama şu ikiye baktığımda yani buralar falan sönük kalıyor arkadaşlar işin gerçeği. Ama göçle işler değişebilir. Şu an iki tane çok domine krallık olacak. 17 ve 13 arkadaşlar. Yani oyunun yeni reisleri diyeyim. Oyunun yeni böyle ahkam kesecek krallıkları 17 ve 13 görünüyor. 89 da büyük bir tehdit çünkü aktif oyuncu sayısı bunların daha fazla. Hatta bizlerden daha fazladır eminim. Çok daha fazladır. O yüzden burası da yani şu üçlü çok güçlü. Gerçekten şu üçlü çok güçlü. Ama sonrası için çok bir şey diyemiyorum. 34, 35, 38 var. 35 güzel. Kraken'i bol bir krallık.
Ama 38 de mesela hani eşleşmiş. 34 ile bir şey diyemiyorum. Burada aktif oyuncu sayısı daha fazla. O yüzden hani burayı dominant demişiz ama bu powerhouse dediğimiz era 88, 88 bence 19'dan mesela daha üstün benim gözümde. Buradaki baz alınan şeyler işte Stealer, ortalama güçler. Ama aktif oyuncu sayısı buranın daha fazla. Bir de bunlar daha sonradan gelen krallık olduğu için power'ın, gücün düşük görünmesi çok normal ve arada da böyle çok ciddi bir fark yok. O yüzden bu Era 88 benim gözümde dördüncülüğe falan çıkar yani. Dördü zaten eledim. Oraya 88'i koyabiliriz. Buraya geçtiğimizde 4, 5, 45 var. Empire. 5 güçlü. Yani güçlü Turgut burada mısın bilmiyorum ama 5'te de Kraken sayısı var. Bayağı arttı. 4 fena değil. 45 pek yani. 45 de yani. Orta. Kötü değil. 45'i de biliyorum. Hatta galiba orayı da Koreliler doldurdu, kapattı. Fena değil. Burası da ilk 6'ya girer diye düşünüyorum Era 10. Abi ben mouse'la işaret yapınca şeye geriye gidiyor şuraya tıkladığım için. 70, 72, 76. Bence burası ilk 8'e girer yani dokuzuncu değil daha önlerde yer alır. Çünkü bu krallıkların aktif oyuncu sayısı çok daha fazla arkadaşlar. Krallık 2, Emperor 2, yani İmparatorluk 2, 69. Yani 2 ile kapıştık biz. Biliyorum. Yeri doğru bence. Çok tepelere çıkmaz. 3, 7, 36. Böyle gözüme başka çarpan yok arkadaşlar işin gerçeği. Şu dominantlardan burayı eleyin. Ha aralarındaki husumet biterse güçlüler ama husumetin biteceğini sanmıyorum. Göçle beraber buradan ya 9'dakiler gidecek ya 10'dakiler gidecek. Burayı eleyin direkt. Burası güçlü. Göçle beraber burası gerçekten dördüncü olarak düşünelim zaten oynar. Ayrıyetten bu da beşinci dersek, yedinci değil de beşinci olur. Yani bunlar da göç aldığında çok farklı olabilir. Örnek veriyorum buradaki adamlar bunlarla eşleşirse göç ederse yani patlayıcı güç olacaktır. Aktif sayıları çok fazla çünkü. Bu listede 18'i görmedim. Diğer listeye bakacağım. 18 burada yok. 18'i kimlerle vermiş? 18'i gören söylesin arkadaşlar. Arada yorumlara da bakıyorum. O yüzden full ekran odaklı gitmiyorum. Bilginiz olsun. Biriniz bir şey yazarsanız diye yanıt verebilmek için. Allah Allah ya 18'i göremedim. 200'lere geldik. 18'i ne yaptım ya? Gözümden kaçıyor ama. 1, 15, 30, 16, 19, 18 burada. 4, 5, 18. Ha 5 ile mi eşleştirdik 18'i? Bizim listede niye şeydi? Farklıydı sanki. 5'e baktım. Burada farklı yazmışız bak. Bu yanlış. Şuradan da bakayım. 4, 5, 18. Burada 45 değil 18. Oo, burası güçlü o zaman. Bak buranın rengi değişti. 18 geldi buraya. Burası ilk 6'ya girer. İlk 6'ya girer arkadaşlar burası.
Ya gerçekten çok bomba birleşmeler yapmış adamlar ya. Yani bilmiyorum ama şu 13, 17 çok korkunç oldu. Bu da kağıt üstünde korkunç gibi görünüyor ama tanıdığım için, iki krallığı da bildiğim için eliyorsun burayı direkt. Zaten imparatorluk onun içinde iç savaş var. Karate ayrıldı ittifaktan. Savaş başlattı. Adamlar kendi içinde savaşıyor zaten. Üstüne 9'da zaten anlaşamıyorlar. Burası dağınık. Biz çok güçlü olduk. İşin gerçeği ama dediğim gibi adaptasyon konusunda 27 ile 40'ın ilişkisi nasıl, bizle 27'nin ilişkisi nasıldı inanın hatırlamıyorum. Çok ara girdi oyuna. Burası aşırı güçlü çünkü birlikte üçü zaten 40'a karşı savaştı. Koordine oldular, iletişimleri var, birbirlerini tanıyorlar. Şu an en güçlü görünen kağıt üstünde burası baktığımızda 13. Sonra biz geliyoruz. Dediğim gibi 27 soru işaretini ortadan kaldırırsak o zaman liderliğe biz otururuz ama şu anki benim gözümde 13 birinci sırada biz 2 geliyoruz. 3'te dediğim gibi bu 200'ler geliyor arkadaşlar. Şuradan açayım. Buradan gitmek daha mantıklı olacak yine. Oradan tek tek bulmakla uğraşmayayım. Şu 200'ler geliyor. Era 9. Ay 89. Yani işin rengi çok değişti. Anlayacağınız. Yine oyunumuza dönelim. Ömerito hoş geldin. Arkadaşlar, sizin görüşleriniz ne? Yani sizce hangi era diyelim artık en güçlü olacak? Ya da sizin en güçlü gördüğünüz hangisi? Kenan evet 200'ler beni de işin gerçeği tedirgin ediyor. Aktif sayıları çok fazla. Zaten 200'lerden biri ilk üçte görünüyor. Kağıt üstünde de ilk üçte görünüyor güç açısından falan. Üstüne bir de göçle sağlam bir göç alırsa o 200'leri biz tutamayız ya. Ulan ne gönderdik yanlışlıkla ya. Gelip yağmalarlar bunu. Şuraya bak. Şey haritayla koordineli olduğu için değiştiremiyorum da. Birleşme beklediğim gibi olmadı. Şahsi yorumum. Dediğim gibi ben güçlünün yanına güçsüzler verir diye düşünüyordum. Tam tersi oldu. Güçlüye güçlü verdi. Ters köşe yaptı beni oyun biraz. Ha memnun muyum halimden? Tabii ki memnunum. Abi 40'la birleştik. Buradan da Catherine'in mesajı. 40'la birleştik. Şey yaptık yani hani 27 de çok güçlü. 27 ile birleştik. Güzel bir güç açısından sağlam birleşme. Ama 260'lar yani 270'ler var. Onlar çok sıkıntı. İşin gerçeği yani bilemiyorum ya. Bir de dediğim gibi adaptasyon ve koordine olabilmek, saatler, etkinlikler, ittifaklar tekrardan ne dayak yemişim be. Gelen geçen vurmuş bana. Adam bana 2 kere vurmuş. Şimdi daha da zorlaşacak. Mesela Doruk Arenası. Çok bomba bir şey olacak ya. Yani gerçekten heyecanlıyım. Ee, Splix hoş geldin.
Era 17 güçlü Emre. Yani güçlüyüz. Ama 27 konusunda benim soru işaretlerim var. 27 ile sizin aranız nasıl mesela? 40'ın arası nasıl? Yani ilişkiler önemli. İttifak olacağız. Nasıl olacağız mesela? Bizler zaten aktif krallıklarız. Bizim ittifaklarımız zaten güçlü, kalabalık yani 170-172 tane tam kapasiteli ittifakımız var bizim mesela. O yüzden yani kafamda gerçekten soru işaretleri var. Dağılımı nasıl yaparız? Bir koordinasyonda birazcık zorlanacağız. Entegre olmakta biraz zorlanacağız. Ya biz mesela birinci ittifakta yer yok yani ikinci ittifakta bile yer yok. O kadar doluyuz. Ve hani bunlar gerçekten aktif insanlar. Şey değil, aktif olmayanlar değil. Burada mesela bak ittifak puanından bile anlayabilirsiniz. Savaşmadığımız halde, sadece 58 ile savaştığımız halde adamlar 8,3 milyar puan yaptı ikinci ittifakımız. 10,5 milyar güçleri var. Bak krallıklardan daha fazla yani bizim ikinci ittifak. Şimdi 40'ın da ittifakı dolu dolu. Jet ekibini bilmiyorum ikinci ittifakta ne kadar. 27'nin de dolu dolu abi ilk ittifakı. Nasıl birinci ittifak çıkartacağız ya da kimler toplanacak, ne yapacağız bilmiyorum. Ya bütün krakenleri tek ittifaka toplasak, aa, şey yap Emre bana, at şeyden yaz, oyundan yaz numarayı eklersin WhatsApp'a. Mesaj atarım ben sana. Savaş hoş geldin. Yeni başladım. 392 sonucundayım. Ölü olup olmadığını nereden anlıyorsun? Aktif oyuncu sayısından anlıyorsun. Öyle mi diyorsun Siplix? Yani 27 şu an kim mesela yönetiyor? Yani ülkesi neresi? Kim hangi ülke yönetiyor? Videoya beğeni atmayı unutmayalım arkadaşlar. Şu anda bile 24 kişi izliyoruz ama 17 like var. Beğeniler kıymetli. İspanyollar. İspanyollardan zarar gelmez ya. Zaten biliyorsunuz bu aralar siyasetten kaynaklı kardeş ülke olduk. Splix peki kaç tane 200 milyon kale var? 27'de şu an. 200 milyon ve üstü diyeyim. Yani sıralama mesela bizde 10 tane 200 milyon üstü kale var. Sizde kaç tane? 45 arkadaşlar doğru hatırlıyormuşum. Bizim eski Korelilerin gittiği, göç ettiği krallık. 45'te de bir sürü Koreli kraken var yine. Bilginiz olsun. Ama bu eski kraken değil, hesabını devretti. Yeni oyuncu oynayan kişi de doğru düzgün yatırım yapmıyor. Biraz çöp yani. Şöyle bakıyorum. Hakan burada mısın hala? Aa bak 18'deydi Kam. 77'ye geçmiş. Yoksa yok 17'deydi 77'ye geçmiş. 77 ne yaptı acaba? Şey de oraya geçmişti. Aslan Bey de oraya geçti diye hatırlıyorum 77'ye. Sizi kimlerle birleştirdi acaba?
Tabii oyunu bırakanlar da var. El değiştiren hesaplar da var. Bir refakat yapayım. Şeyi yapamam tek başına da en azından büyüye göndereyim de eee, sandık alayım. Tek başına yapamaz onu. Ama büyü yapar. 58, 55, 77. 58, 55. 58, 55, 77. Bakayım oradan var mıydı arkadaş? Hatırlamaya çalışayım. 58, 55. Hiç yok ya. 58 ve 55'ten hiç tanıdığım yok. Yani biraz ölü sunucu olabilir oralar ya. 58, 55. Bakayım burada var mı? 58 zaten savaştığımız Korelilerin, ondan bahsettim. 55 yok. 58 size yarar o zaman. Sadece saat farkınız çok fazla. Ama aktif oyuncuları çok güzel. Krakenleri sağlam. Yani o konu gerçekten çok işinize yarayacak. Adamlar oynuyor. Tek ittifaklar. Adaptasyon sorunu da olmaz. Sadece iyi iletişim kurup anlaşabilmeniz önemli. 58 konusunda. 55 hakkında hiçbir fikrim yok. 58 zaten saldırgan bir Koreliler yani savaşıyor. 8'e mesela direkt vurdular. Gidip kale sıfırlıyorlar mesela. 8'i hani biz korumaya çalışıyoruz ama yakalananlar oluyor. Bak gidip hep vurmuşlar. Kale sıfırlamışlar. Oyunun başından beri yani çölün başından beri 8'i biraz ezdiler. Ama sonra işte biz girip o alanları dağıttık. Ee, Bayağı aktifler yani. 58 net olarak söyleyeyim. Güçleri güçlü. 120-130 milyon kale bile T8 açmış durumda 58'de Korelilerde. Bayağı bir taze kan olacak size. Onu net söyleyebilirim. Ama 55'i bilmiyorum. İki tane net dolu dolu ittifak çıkar sizden. Gördüğün gibi hep turuncu zaten buralarda. 7 milyonluk Erdemli bile geçmiş benim puanda. Yani toplama bilmem ne falan hiçbir şey yapamadım. Çok bakamadım oyuna. Sohbete döneyim. Hakan'ıma yardımcı olabildiysem ne mutlu. Kemankeş 26'da kurt. Tamam Emre, sıkıntı yok. Onun dışında Coşkun'um hangi erada 49 tane 200M var? Abdurrahman hoş geldin, eyvallah. Ya güzel geçtiyse problem yok zaten. Sorum yok benim. Hani zaten yapmıyorum. Uyumluyum genel olaraktan. Sadece dediğim gibi benim merak ettiğim konular işte nasıl ittifak olacağız?
nasıl bölüneceğiz? Hani iyi anlaştık, okey. Herkes kendi ittifakta mı kalacak? Yoksa işte krakenleri tek yerde mi toplayacağız? Mesela bizde aktif olmayan, giriş yapmayan var mı bakayım? Olsa atarız ama 9 saat var bir tane. 10 saat var. 13 saat var. Yani en fazla 13 saat düşün yani. O da uyku de sen şuna. 5, 2 falan. 20 saat. Bu da Türk bir arkadaş zaten çalışıyor. Aktif. Yani bir gün yok öyle söyleyeyim. Şurada aktif olmayan. Yani bu kadar aktifken işte nasıl bölüneceğiz, dağılacağız? Onları çok merak ediyorum. Şuraya bak. Ya aktif olmayan böyle hani şey oluyor ya. Kolpadan adamı tutuyorlar. Şey ittifak kalabalık görünsün diye. Abi bizde şey yok. Yani aktif olmayan adam yok. Yok yani. Açıp alenen gösterdim. İlginç. O zorlayacak biraz. Seçkinleri tutsak sıradan 12 kişi, kıdemli 21 kişi. Abi yine çok yani biz aşırı kalabalığız ya. Maşallah diyelim de. Birleşme o konuda biraz zorlayacak. Ya da herkesin, her krallığın birer ittifakı kalacak. İkinci ittifaklar kendi arasında mı birleşecek? Onu nasıl yapacağız? Onu şey yapmak lazım, oturtmak lazım. Tavsiyesi olan var mı arkadaşlar? Yönetime falan ona göre konuşurken sunalım. Savaş. Savaşkan Yavuz. 105 M 393'te. Ya oluyor öyle. O adam milyonerdir, basmıştır parayı, açmıştır 105'i. Normali 30 milyon aslında zaten. 30 günlük sunucuda 105 bin olması çok ütopik. Valide komutan hangisi var? Hala aynı çark dönüyor şu an. İşte birleşmeden sonra her şey oturduktan sonra değişecek. Bütün krallıkları sunuculara eşitledikleri için aynı seviyeye getirmeye çalıştıkları için bayağıdır aynı çarkları döndürüyor. Bakın hiç harcamadım hatta o yüzden 15 tane birikmiş. Onun dışında evet Avşar o yüzden sizin doğuya göre düzeltiyorum. Yani onlara göre hareket etmeniz gerekecek. Bana da öyle geliyor Abdurrahman ya. Yani çünkü kendi ittifaklarında insanlar kalır. Çünkü üç krallığın da ittifakları aşırı aktif. Yani 170'te 170 ve hani hepsi aktif oyuncu. Ama örnek veriyorum bir fil olur, çöl olur. Tek ittifaka geçmek gerekir. Açarsın baba sıralamayı. Ulan zaten şu an bile ondan fazla 200 M var. Açarsın sıralamayı. Birleşmeden sonra zaten böyle aşağı kadar 50 tane 200 milyon olur. Toplarsın 200 milyonları tek bir yerde. O içtimai yıkabilene aşk olsun yani. Şu an çölden dolayı tabii ki savaştığımız için de güçler biraz düşmüş durumda. Bakayım yaralı askerim kaç benim de. Dün savaşıyordum. 325K yaralım var şu an.
Umarım herkes birleşmesinden memnundur. Sorunsuz, sıkıntısız geçer. Ama hoşlanmayan olursa da arkadaşlar canını sıkmasın. Unutmayın ki göç gelecek hemen arkasından. Çok aralık vermeyecekler. Öyle açıkladılar bize. Bir değişiklik yapmadılarsa hemen arkasından Mayıs gibi de göç geleceği için isteyen istediği krallığa. Tabii ki yine torba sistemi olacaktır. Kafana göre bence her yere geçiş olmayacak. Ona göre de beğendiğiniz bir torbada eşleşirseniz de geçiş yaparsınız. İçiniz rahat olsun yani. En son neyi şey yapıyordum ben? Kayıp oranımı azaltayım. Ya her şey çok güzel. Keşke şunu fullleyebilsem. Hem iyileştirmeyi hızlandırmak istiyorum, hem araştırmamı da hızlandırmak istiyorum. Hem inşaat artık çok mühim değil benim için. T8'e kadar kısım açık çünkü. 9 zaten çok çok zor, uzun bir hikaye. O yüzden araştırmayı biraz vermiştim zamanında arkadaşlar. Güç zaten full, ustalık full, sığınak, cephanelik full. Bir tane de zırh vereyim. Sezer hoş geldin. Kiros beşinci sezondu ya yanlış hatırlamıyorsam Sezer. Bir videomda hepsini paylaşmıştım onların. Dördüncü sezon değil de galiba beşinci sezondu Kiros. İnan unuttum. Yanıltmak da istemiyorum seni. Çevik hoş geldin. Bizi kim devirecek? Abi Era 13 var. Era 13 de çok güçlü. 13, 42, 46, 260, 277 falan, 266 falan var. Era bilmem kaç onlarda, 56 mı, 60 mı ne? Yani onlar da aşırı güçlü. Bence şu an böyle e, daha böyle oturdu gibi biraz daha sistem. Şeylerde şöyle düşün. Diğerinde de İtalya, Almanya, Portekiz birleşmiş gibi bir şey olmuş yani. Ben o kadar aşırı böyle ciddi bir fark görmedim. Ama genel olarak soracak olursan dediğim gibi taş çatlasa böyle 6 tane falan krallık olacak. Böyle über süper deli güç. Ama şu anda da oyuna baktığında zaten o kadardı. Yani kim vardı? 40 vardı, 42 vardı. Ee, 13-46 falan var da aktiflik olaraktan 42 ve 40 gibi değiller. Biz de onlar gibi değildik. Yani 13-42 dışında mesela 266 falan olabilir de onlarla da eşleşemiyordun zaten. Şimdi eşleşeceksin. Bence şu an biraz daha böyle taşlar yerine oturuyor gibi. Bir de göç geleceği için göçte de insanlar yine değişiklikler yapınca bir daha değişecek düzen. Yani şu an daha tam oturmuş değil. Evet, ortada bir görüntü var, bir manzaramız var. Krallıklar kağıt üstünde yazıyor. Ama en basit örneği aynı torbada birleşmede 9 ile 10'u atmış. 9 ile 10 anlaşamıyor ki abi. Adamlar kanlı bıçaklı. Şimdi sen bu ikisini birleştirsen ne olur? Birleştirmesen ne olur? Birleştirdim bu sefer. O era bilmem kaçsa artık silindi. Era 11'di galiba. Era 11'i unut sen. Göçle beraber oradan ayrılanlar olacak bak adım gibi eminim. Murat hoş geldin. Burak valla bu zamana kadar 200K'nın üzeri diyeyim. Aynen 266 mesela yani kimse bunlara dikkat etmiyor da 260'lar falan çok sıkıntılı.
Orada çil yavrusu gibi herifler böyle aktif. Ya oyun laga baga falan giriyor yani. O kadar çok kale var ki şimdi şu haritayı açıyorsun mesela. Nerede toplanmış mesela? Her yerde dağınığız. O da ayrı da adamların şöyle bir bayrak falan yetmez aktif sayısına. Şöyle 4-5 bayrağı çok rahat kapatıyor onlar. Onlarla yani işimiz zor. Bakalım neler çıkacak. O Taylandlılar falan fena. Karateon'dan net ayrılır. Splix, onu söyleyeyim. Adam zaten ittifaktan ayrıldı. Şu an tek tabanca takılıyor. Oyunun geleceği şu anda daha güzel duruyor. Bir durulmuştu, durulma dönemindeydi. Yatırımlar durdu, insanlar sıkıldı, bunaldı, soğudu. T8 geldi, işler çok hızlı ilerledi. Krakenler aldı başını gitti. T8 açamayan sahaya inemez oldu. Oyunun ilk günlerine döndü işin gerçeği. Tam bazıları dedi ki böyle keyif alacağım. Abi savaşacağım. Olmadı. Oyun sağ olsun buna müsaade etmedi. T8, T9 çıkarttı başımıza. Zorlaştırdı. Ama şu anki görüntü, bu birleşme mutlaka renk katacaktır, heyecan getirecektir. İnsanlarda bir oynama isteği uyandıracaktır. Neden? Mesela üzgündün, aktif ikinci ittifakın yoktu. Savaşlarda belki sen emek veriyordun. Ama arkadaşların yatıp uyuyordu. Şimdi senin yanına aktif krallıklar vermişler. Savaşacağın, yan yana omuz omuza yürüyeceğin insan sayısı arttı. Bu mutlaka teşvik edecektir. Oyun zaten keyifli. Yalan yok. Bırakan neden bırakıyor genelde? Aktif oyuncu sayısı düşüyor ya da maliyetler çok artıyor. Şu da bir gerçek. Hani eğri oturup doğru konuşalım. Oyun yatırım isteyen bir oyun. Kuru kuru gitmiyor. Yani en azından arkadaşlar aylık, en azından yani en azından şunu yapmak şart bu arada. Bunu yapmıyorsan zaten bu oyunu bırak. Net söylüyorum yani. Hiç. Sıfır para yatıran birinin bu oyunu oynamasın. Sıfır parayla çok zor. En azından ayda bir defa, bir defaya ayda şu paket. Ya inanın bu da şu ankine baktığında hamburger parası demeyeyim. Bazı hamburgerler tabii ki daha ucuz. Ama ne bileyim evine bak bir ay için bahsediyorum. Somon balığı. 2 dilim somon balığı. Gerçekten şu o kadar. Ya da ne yarım kilo kıyma diyeyim yani. Şu kadar. Bir ay için yarım kilo kıyma parası ayıracağım. Ya da kahve içenler varsa çok tüketenler abartısız 3 kere Starbucks'a git. Bu kadar ödersin zaten. Bak bir ayda. Sen bir ayda şunu yapmıyorsan oyunu hiç başlama. Yeni başlayanlar için de söylüyorum. Başlamayın arkadaşlar. Yani bunu yapacak güç yoksa ki bence artık bu çok aşırı bir güç de değil. 12 dolar. Ayda 12 dolar ayırmıyorsan bu oyun senin oynayacağın bir oyun değil. Şey açısından söylemiyorum. E, Hor görmek falan filan değil amacım. Keyif alamazsın. Herkes gelen geçen döver seni. Silip atarsın. Boş yere zaman kaybı. Gelen her şeyi böyle al demiyorum. Ama alman gereken temel şeyler var. Eski videolarımı açın arkadaşlar. Mağaza nasıl kullanılır? Gelişim için özellikle onlara bakın. Mesela eski ben olsam ben burayı da alıyordum. Artık almıyorum. Ben de azalttım yatırımı. Yani ne oldu çünkü? Oyun durdu, kitlendi. Hep Kraken, hep Kraken, hep seni zorla paraya teşvik ediyor. İnsanın canını sıktı. Birçok insan satmak istedi, gitmek istedi o yüzden. Ya dedi sürekli para istiyor benden. Para olmadan eğlence yok diyor yani oyun. Adamlar da insanlar da sıkıldı. Bırakmak istedi. Kalesini satan oldu, giden oldu.
Ama genel olarak bence güzel bir oyun. Sarıyor, zamanını alıyor. Bu yeni birleşme de renk katacaktır mutlaka. Splix de demiş zaten, savaşacak adam bulunca net olarak söylüyorum, eğlenceli. Abi bu şurada toplu savaşmanın tadını hiçbir şey vermiyor. Gerçekten vermiyor. Yani buradaki toplu savaşın tadı ya da şuradaki kapışmaların tadını, gideceğim böyle bir iki tane farm keseceksin, indireceksin, kale yakalayacaksın falan. Kale sıfırlama. Git farm kes yani. Yap bir şeyler. Gerçekten eğlenceli bu arada. Sarıyor. Ama dediğim gibi yatırım isteyen bir oyun. Emek de istiyor, zaman da istiyor. O yüzden böyle öylesine takılayım, arada bir gireyim falan diyorsan bu oyun size göre değil derim. Yani Murat, zaten aktiflik var. Sadece çok dağılmış durumdaydı. Bu birleşmenin amacı da, oyunun zaten istediği de bu aktif oyuncuları bir araya getirmek. Yoksa oyun elden gidiyordu zaten. Gidiyor yani gerçekten. Mesela bize Steam'e çıkacak diye şey de bahsettiler ama hala Steam'e çıkaramadılar. Ve bence Steam'e çıksa çok fazla Rus gelir oyuna. Ruslar genelde Steam'de takılıyor. Steam'den mesela yayıldığı anda ben Rusların da bu oyuna kayacağına inanıyorum. Ki Rusya nüfusu da, yani dünya nüfusunda en kalabalık ülkelerden biri de Rusya arkadaşlar. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama oyunda doğru düzgün Rus yok daha. Ruslar da bir keşfetse bunu, bir Tayvan akını gibi Rus akını da görürüz bu oyunda ki Ruslar da oyun oynamayı çok seven bir topluluk. Tabii şimdi savaş var, bilmem nesi var. Adamlar şey değil ama hala eğlencelerini yapıyorlar, oyunlarını oynuyorlar. O fark etmiyor, yoksa Ukrayna'nın Odessa'sında da gayet eğlenceler bilmem neler falan devam ediyor. Yani Steam'e açılınca da işler değişebilir. Oyun ölmüş değil, benim şahsi düşüncem. Sıkıcı mı oldu bir ara? Evet, sıkıcı oldu. Ben bile hani düşünün birazcık duruldum. Ama bu birleşmeyle böyle taze kan ihtiyacı giderilecektir. Bizi bir süre daha idare edecek. Göçle de zaten hemen bir ay sonrasındaki göçle de daha da hareketlenecek. Göçte biliyorsunuz hareketlilik çok fazla oluyor. İletişim çok artıyor. Daha da hareketlenecek. Göç bittikten sonra taşlar böyle tam daha da rayına oturmuş olacak. O zaman işte ak koyun kara koyun belli olacak. Hangi era o zaman borusu ötecek, daha net anlayacağız. Birleşme benim için sadece bir başlangıç. İlk adımlar. İkinci adım zaten işte bu göçün hemen gelmeme sebebi, insanlar bir ölçüp tartsın. Bu birleşme güzel oldu mu? Ben bu yeni krallığımda mutlu muyum? Aa, anlaşabiliyor muyuz? Keyif alıyor muyum? Ya da istediğim gibi mi gidiyor her şey? Gitmiyorsa göçle herkes kendi yoluna çizsin diye yapılmış bir şey. Göçten sonra bir daha hangi krallık çok güçlü oldu? Ne oldu, ne bitti? Detayları böyle konuşuruz, masaya yatırırız her şeyi. Ama ben genel olarak bizim birleşmeden memnunum. Güzel, 40 da çok aktif, güçlü. Zaten dünya birincisi 40'ta. Tartışmaya gerek yok onu. E, 27 de aktif, güçlü. 13, 42, 46 birleştirmiş. 266, 270'i bilmem neyi birleştirmiş. 267, 268, 275'i birleştirmiş. Onun dışında 5'i, 18'i, 4'ü birleştirmiş. Ya çok güzel, böyle domine edecek yeni krallıklar kurulmuş durumda.
Ama dediğim gibi göçte işin rengi değişebilir, akın edilebilir. Çünkü göç kotaları da biliyorsunuz fazla oluyor. Şimdi bir 70 oyuncunun ayrılması ciddi sarsacak şeyler. 70 oyuncu falan çok fazla. Yeri geliyor 100 oluyor biliyorsunuz. Kota 50 mi olur? Hani birleştirdik o yüzden sınır daha düşürelim mi derler? Yoksa yine ters köşe yapıp abi bunlar anlaşamamıştır belki deyip kotayı yüksek tutalım deyip daha da fazla arttırabilirler. Hani gitmek isteyen kalabalıktır belki diye. Bilemiyorum. Zaman gösterir ama bence ki şu anki birleşme birçok krallığın işine gelecektir. En basit örneği hatta süper güçleri de bırakalım. Mesela Hakanların 77'ye abi 58'in denk gelmesi veli nimet. Adamlar aktif, savaşçı, Koreliler, güçlüler. Mesela 77 gibi bir krallığın ihtiyacı olan bütün Kraken ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Yani bu adam Kraken kaç tane? 200 milyon üstü kalesi var bu adamların. 77'de de zaten aktif oyuncular vardı. Hem de çok fazla Türk ağırlıklı var. Sevdiğim de bir krallık. Şimdi baksana şuraya. Abi bu adamlar gelip birleşecek onlarla. Şuraya bak. İlk 12'de 2, 4, 6, 8 tane 58 oyuncusu var. Bak 12'de. Bu ne demek? Kalan 4 tane kale var. O da bize ait zaten. Diğer karakter 4 tanecik bize ait. 8 tane adamlarda var. Yani canlandıracak 77'yi mesela. O yüzden birleşme hatta anasını satayım. İlk 20'ye inince adamların sayısı yine çok fazla. Bak ilk 20'de bizi sayacağım direkt. 1, 2, 3 de yukarıdaydı 5. 15 tane kalesi var adamların ilk 20'de. Bu kadar aktifler. Şimdi bunlar ne yapacak? 77 ile birleşecek. Güzel bir şey olacak. 55 vardı bir de galiba onlarda. 55'i hiçbir fikrim yok. Ama böyle durulan krallıklara da gerçekten renk geleceğine inanıyorum ben. Yeter ki iletişim iyi olsun, anlaşabilsinler. Anlaştıktan sonra çok güzel şeyler çıkacak ortaya. Tayfun zaten ölü krallıkları ölülerle eşleştirmiş. Ölecek diye bir şey yok o yüzden. Zaten adamlar bunun için yapmış. Ölüyü ölüyle, aktifi de aktifle birleştirmiş. Çok basit bir temele dayandırmış. Mesela Yusuf burada mı bilmiyorum. Yusuf arkadaşımız vardı. Kendisi bilerek Ölü Krallığa gidiyordu. Ölü Krallığa gitme sebebi de abi ben dedi ki abi dedi ben dedi kendimi geliştirmeye bakıyorum. Oyunu uzun vadeli düşünüyorum. Bu oyun zaten hani kalacak. Böyle şey değil ki bu Metin 2 PvP server bir seneye kapatalım gidelim değil ki. Bu oyun kalacak dedi. Ben de abi dedi benim stratejim taktiğim düşük krallığa gidip valide birinciliğe oynayacağım hep dedi. Sarı kafamı alacağım dedi. Buradan kahramanımı yapacağım dedi. Gitti arenadan da dedi ben arenada sürekli dedi puan kasacağım. Buranın mağazasından da sarı kafamla altınımı alacağım dedi. Onun da stratejisi o mesela Ölü Krallık. Ya bizzat Ölü Krallık isteyen de var bu arada. Ki bence zaten Ölü Krallık ölü kalmalı. Oraya çünkü gidip orada gelişmek isteyenler de oluyor. Bu da bir strateji. Ben mesela burada bazen ben de canım sıkılıyor nasıl satayım. Savaşıyorum. Kesecek adam bulamıyorum. Ki ben yani 150 milyon güçteyim arkadaşlar. Bak açtım 210, 290, 524, 157. Keseyim şunu mesela. Yani adam bulmak da zorlaşıyor. Şimdi mesela birleşme olacak. Arenada kim bilir kaçıncı olacağım. Arenadan ne kadar ödül alacağım? Bunlar da mod düşürücü. Yani böyle illaki aktif sunucuda olmak da iyi bir şey değil arkadaşlar. Geri kalıyorsun bir noktada da. Daha az ödül alıyorum. Her gece Yusuf benden daha fazla şey alıyor buradan. Gidiyor adam imparatorluk parası da fazla, arena gümüş de fazla alıyor. Ben daha az alıyorum. Yani illaki şey yapalım diye değil. Bak adamlar beni gece parçalamış. Yani
Yanlış düşünüyorsunuz o yüzden bazı konularda Tayfun. Zaten Görkem'de de adam ona göre eşleştiriyor. Steeler'da bakıyor kim galip gelmiş. Onunla onu eşleştiriyor. Birincilerle birincileri, ikincilerle ikincileri, üçüncülerle üçüncüleri. Şimdi şeye benziyor bu. Süper Lig'de şey olmasın mı? Zayıf takım yok mu? Var. Sadece şey değil yani. Gattaga hoş geldin, selam. Ben mesela Hakanlar adına, Avşar adına çok sevindim. Onlara taze kan gelecek, çok da güzel olacak. Adamlar güçlü, güzel bir krallıkla eşleştirmişler. Demek ki Hakanlar da bu kadar aktif yani. Olmasa zaten giderdi 183'ü verirdi onlara ya da 8'i verirdi. Yani oyun yaparken birleştirmeyi pasifle pasifi, aktifle aktifi seçmiş. Bunu da güçlere de bakarak da yapmış aynı zamanda. O yüzden kötü bulmadım ben. Mesela bu Görkem çok adaletsiz. Ama niye böyle oldu? Onun da sebebi var. Biz son iki Görkem'i kazanamadık. Kazanamayanları da birlikte attı yani. Kazananları aynı şeye atıyor. Örnek veriyorum. Biz ikinci olduk galiba son Görkem'de. Neredeydi? Şeyden bir bakacağım. Beşinci olmuşuz anasını satayım. Doğal olarak bizi gitmiş bir ara en alta atmıştı. Sonra ikinci olduk. Yine ikincilerle eşleştirdi. En sonki Görkem'de de 46 ikinci olmuştu mesela. Bunlar da kendi gruplarında ikinci olmuş. 108, 58, 163 ikincilerle ikincileri atmış gibi bir şey yapmış yine. Bu arada bu kadarcık fark var. Çöllerde alınan puanlar değiştirecek durumu. Çok ortada bir Görkem ya 46 olacak ya biz olacağız. Vallahi merakla bekliyorum. Abi o kadar gerçekten 26 o kadar değişken ki. Bak birinci oluyor, üçüncülüğe düşüyor. İkinci, dördüncülük. Dördüncülükten birinciliğe geliyor. 3, 5, 2. Yani buradan kendi detaylarınıza bakabiliyorsunuz arkadaşlar. Paylaşabiliyorsunuz. 9'la yaptığımız mesela burada. 18'le. 35'le. Yani sağlam torbalar gelmişti hep. Doğru. Bunu hatırladım. Burada ne olmuştu? Kim vardı burada? Ha bu şu anki. Beşincilikten yine birinciliğe çıkabiliriz. Burada kim vardı? 5, 2, 40. Ha, 40'ın olduğu. 40 birinci olmuştu. Biz üçüncü olmuştuk. Çölde falan da 40'la. Evet 40'la 11 olmuştu. Biz tek kaldığımız doğru. Tamam bu o. Burada kimlerle eşleştik? 44, 8, 70. Ama bu çok eski halleri. Ee, ilk benim 26'ya geldiğim zamandı galiba.
Bunların verileri yok arkadaşlar doğru düzgün. Yok bu zaman gelmişim. Bunlara bakamıyorum çünkü. Bu zaman gelmişim. İlginç. Evet GAT 40'la ve 27 ile birleşiyoruz. Ya inan ben de öyle bekliyordum Tayfun. Ama adamlar demiş ki aktif adamla aktif adamı birleştireyim ki oyundan uzaklaşın olmasın. Çünkü aktif adamın da oyunu bırakma sebebi pasif olanlar. Savaşa bir bakıyorsun şimdi 50 kaleyle gitmek var. Bir de 100 kaleyle katılmak var. Hangisi daha çok zevk veriyor? 100 kaleyle katılmak. Aktif oyuncuları da kaçırmamak için o şekilde bir yol izlemişler. Yoksa ben de hani diyordum zayıfları güçlerin yanına atarız diye ama e, sonra düşününce ortada bir zehirli mantar varsa bütün grubu da zehirleyebilir. Şimdi bir şu kişiyle oyun oynamak var. Abi oyun çok sıktı yeter artık bırakıyorum. Sürekli olumsuzluk, sürekli uzaklaşma, bir pasiflik, kötüleme. Bu senin de enerjini düşürüyor inan yani. Şimdi sana gidip aktif oyuncunun yanına niye kötü krallık versin ki? Pasifi verecek. Bu sefer aktifi de zehirleyebilir. Adam da yapmış demiş ki pasifle pasifi vereyim. Zaten göç getireceğim. Aktife geçmek isteyen geçsin. Gat sen hangi krallıktasın? Ha krallık 2. Sizinki de güzel aslında. Krallık 2 normal. İmparatorluk 2 bir de 69. Yani Steeler'a bakınca ilk onda görünüyorsunuz. Ama arkanızdaki 265, 271, 282'nin birleştiği Era 87 daha iyi gibi aktiflik olarak. Olay kesinlikle saracak, ortalıkta karışacak. Ama dediğim gibi bence taşlar göçle birlikte yerine oturacak. Çünkü Era 11 yani oluşacak olan Era 11'de 9 ve 10 anlaşamayan iki krallık olduğu için oradan bir toplu göç gelecektir. O göçün nereye gideceği çok önemli. Zaten 10 göç ederse bizim yanımıza gelecekler. O net. Yani biz daha güçleneceğiz. 9 göç ederse 34'ün yanına gider herhalde. Ya da 34 9'un yanına gidebilir. Oradaki onun açığını kapatır ama 10 bize geleceği için biz daha fazla güçleniriz. Era 13'te 13, 42, 46 var. Mutlaka onların da tanıdıkları vardır. Onlar da bir yerden bir şeyler çekebilir. Tabii ki bunların hepsi bir varsayım çünkü aynı torbada olmayabilir. Hiçbir şey aynı torbada olmayabilir. Torbalar farklı olabilir. Gerçekten çok renklenecek ortalık ya. Bence ortalık çok karışacak ve çok eğlenceli olacak. Oyun yine hareketlenecek. Bir renk geldi ya, net geldi gerçekten. Keyifli geçeceğini düşünüyorum. Savaş varsa toplama şeyinde yaptık mı? Ya Hakan'ım 58'i biraz size yaralı vereceğiz ama yapacak bir şey yok. Adamlara bak tak tak kesiyor vallahi hiç boş durmuyor. Şu kaos kapısıyla olan bağlantıyı kessek mi, girsinler mi?
Gerçi içeride de savaş da gerekecek puan için. Azazil hoş geldin. Şey mi? Free göç mü? Serbest göç mü? Herkes her istediği yere mi gidecek diyorsun? Yani her krallık açık mı olacak? Videoyu beğenmeyi unutmayalım bu arada arkadaşlar. Destekleriniz kıymetli. Sizlerle yayın yapmayı çok özlemişim bu arada gerçekten. Bu arada ben de daha T8 açamadım arkadaşlar. Meydanda bir dayak yiyorum. Temkinli hareket etmem gerekiyor. Şurada gözümün önünde duruyor ama gidemiyorum. Arkada şu okçular kaldı. Bu arada hemen şeye de bir bakayım. Yani torba olmayacaktan kasıt ne? Herkes istediği yere gidecek mi diyorsun? Hala tam anlayamadım. Hemen bakacağım arkadaşlar. Şunu halledeyim. Bu aralar acayip Metin 2'ye sarmıştım. Çok sarıyor arkadaşlar o da ya. Gerçekten çok sarıyor. 272'de 15 kişi 300 M güçte. 272, 270 ve 276 ile birleşecek. Yani Era 91 dediğimiz kesinlikle benim bahsettiğim nokta onlar yani hani şu an tabii ki herkes en çok bizi biliyor. O yüzden 270'leri falan 260'ları bilen çok yok gibi o yüzden böyle şey zannediyorlar. Hani bizimki şu an işte 26, 40, 27 en güçlü.
era olacak. Olmayabilir arkadaşlar. Oralarda 200'lerde, 250 ve üzeri, özellikle 260'larla 270'lerde çok fazla aktif kale var. Ve Arthurlu kale de çok fazla. Arthurlu kale ne demek? Adam deli gibi para basmış, VIP 18 açmış demek arkadaş. Doğal olarak güçlüler. Güçlü krallıklar. O yüzden her şey bir otursun, göçle netleşsin. Ondan sonra bence ak koyun kara koyun belli olacak. Savaş, kral sizin sonuncu kaçıncı gününde? Sunucu demek istedin herhalde. Azazil yanıt vermiş. Şu an herkes dengede. Bak 24 Şubat 2025'ten beri Görkem mevzumuz var. 24 Şubat 2025'i baz alabilirsin. Savaş. Şey olarak da ilk böyle en başından hani haritaların açılması şeyler falan ki bak bir de onlar var doğru. Onları da anlatayım bilmeyenler için. 2024 Aralık 6 Aralık. Arkadaşlar şey olacak. Unuttuk onu da bak. Önce bir haritaya geçelim de öyle göstereyim. Harita sıfırlanacak arkadaşlar. İşte Kral şehri zaten boşalıyor. Şu an en son KVK'da 46 bizden aldığı için 46'nın ittifakı görünüyor ama bizim krallığımız. Jabalalı reis. Bakayım bizden hiç hapse atılan var mı? Hiç bakmadım bak o kadar ilgisizim. Zaten sabaha karşı 4'te olduğu için savaşta uyuduk. Yok. Zaten bu arada şeyde değiliz. Düşman krallıklarda değiliz. Şöyle harita sıfırlanacak arkadaşlar. Buradaki bayraklar bilmem neler falan hepsi gidecek. Zon 1'den başlayacağız. Yani örnek veriyorum bir ittifak Tinir, biri Neilos, işte Olympia, Gallia, Kuyuno ve Doğu Yurt gibi alanlardan başlangıç olacak. Buradan başlayaraktan yine işte kapıları, şehirleri, kasabaları tekrardan ala ala ilerlemek gerekecek. Buradaki en güzel olay şu. Oyun arkadaşlar, onun içinde şeye dönüyorum. Şöyle, çünkü ittifakın detaylarını buradan gösteremiyorum. Onun içinde en güzel olay ittifak malzeme deposu duracak. Üstüne yıkılan bayraklar da fonunuza eklenecek. Limit 500 bin gibi görünse de limit aşımı olacak arkadaşlar. Yani o bayrakları ulan nasıl tekrar dikeceğiz? O kadar kabileme keseceğiz. Aylar mı sürecek falan derdi yok. Fonun korunmasını geçtim. O bayraklarımızın hakkı da ittifaka iade edilecek. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani içiniz rahat olsun o konuda da. Sıfırdan başlıyoruz gibi ama tam olarak sıfırda değil. Bayrakları daha hızlı dikebileceğiz doğal olarak. Fon kasma derdi olmayacak. Haritada daha hızlı ilerleyeceğiz. Sadece şöyle bir bakalım hatta şeyi de merak ettim. Bayağı kalabalık olacağız. Örnek veriyorum biz Tinir'de başladık diyelim. 40. da Kuyuno'da başlasın. Krallık 40. Şeyde
Olimpiyada başlasın. 27. Bizde 340 tane oyuncu var şu anda. En az. Buralara dağılacağız. İkinci ittifakımız da bizim 170'te 170. O da buraya geçse falan. 40'ın ikinci ittifakı var Jet. Ama onlar aşırı aktif değildi diye hatırlıyorum. O şöyle geçse. 27'nin ikinci ittifakı var mı? Mutlaka vardır. Ne kadar aktif bilmiyorum ama. Onlar da buraya geçse. Haritayı paylaşmak da biraz zor olacak. Şey açısından güzel. Örnek veriyorum. Kuzey Kral şehrini 40 alır. Doğu Kralı biz alırız. Batı Kralı da 27 alır. Ya şu an tamamen varsayım çünkü nerede başlatacak bilmiyorum. 40'ı nerede başlatacak? Belki 40'ı burada başlatacak ya da bizi burada başlatacak falan filan. Ama 3 tane temel alan var. Zone 2 dediğim alanda. Orada her kralla birer tane düşüyor. Başkentlerimiz falan da yetecektir diye düşünüyorum. İmparatorluk şehri dönüşümlü olabilir. Ya da gerçekten böyle aşırı aktif kişiler varsa hani bakabilecek. Tek onda da kalabilir. Biz hiçbir zaman kimin aldığını umursamadık. Buradaki önemli nokta imparatorluk şehrini alan zaten kral yaptığımız kişinin eee, güçlü olması gerekiyor. Neden? Çünkü buff açtırıyoruz. Buff da ne demek arkadaşlar? Bilmeyenler için söyleyeyim. İmparatorluk sikkesi harcaması gerekiyor kral olanın. O yüzden para basanlar genelde kral yapıyoruz ki bizi bufflasın. Hani bu sikkeler gidiyor çünkü. İşte buff açtıkça oradan özellik verdikçe onu kullanması gerekiyor. Harcayacak kişiler oluyor. O yüzden çok sorun değil kimin kral olduğu. Yeter ki işte araştırmadır, bilmem nedir. Oyun onu da getirdi gerçi. Otomatik alıyorsun. Onun için de artık birini beklemene gerek yok. Saatini seçiyorsun falan. Ya saray sorun olmayacak. Sadece başkentler ve temel arazi. Onu da pay edebiliyoruz. 3 tane temel alan gördük zaten. Çöle bakmıyorum bilerek. Oradaki farklıydı. Örnek veriyorum biri burayı alacaktı. Biri burayı, biri de burayı alacak gibi. Bölüşebiliyoruz. Güzel ya. Yani şu an böyle düşünüyorum bir yandan neler olabilir, ne çıkabilir falan diye. Farm yapmak için evet Kenan o biraz zor olacak. Farm yapacak yer kalmayacak arazide dünyada. Yani şöyle çünkü oyunun şunu arttırması bence şart. Seviye olaraktan tabii şu anki çöl 8'ler falan var ama haritada dünya haritasında bizim krallık haritasında artık eralarda 6. şeyleri ya da bu etkinlik olduğunda işte verimli neydi etkinliğin adı? Verimli kaynak mıydı? Neydi? Verimli kaynakları aynen. Etkinlik olduğunda falan şu farmların adedini arttırması şart. Hatta bunu oyuna yazalım. Mutlaka yazalım. Yoksa yetmeyecek. Gerçekten yetmeyecek. Biz zaten iki ittifak 170'er kişi. Ki bizim ittifakı gösterdim. Gerçekten şu an aktif olmayan bir oyuncu bile yok. Olmayanı zaten şutlarız. Yer yok çünkü. Buradan da bize geçmek isteyenler de oluyor. Yer yok. İki ittifakta dolu ve X'te de yine hareketlilik var. Ölü de değil. Orası da böyle full ölülerin olduğu bir yer de değil. Hatta çölde adamlar 1 milyar 120 milyon puan yapmış yani X ittifakımızda. Haritada o yüzden farm yeri bulmak da biraz zor olacak. Aklıma başka gelen bir şey yok. Merak edebileceğimiz, zorluk yaşayabileceğimiz harika yarışmaları aşırı renkli olacak. Bütün krallıkların çünkü ekipleri kalabalıklaşacak, güçlü olacak.
Ulan Sunday 19'u seçtik de Sunday 19'da da şey olacak galiba. Ah, Aura Savaşı da. Gerçi savaş ne olacak Aura'da? 46 ile eşleşmişiz yine. Bizden daha güçlü. 3,71 milyar ve sayıları da az. Geçen harika videosunu izlediyseniz Jabalala vardı. Yine kesin içeride bir sıkıntı, bir Kraken var. Gücü bizden fazla. Bizim Legion'a bir bakayım. En güçlü ben değilimdir inşallah. Space varmış. Yani Jabalala ya da John varsa buradakilerin hiçbiri onları durduramaz. Kaybederiz. Biraz kötü. Hatta şurada duruyorsa hangisiydi? Ha, bu harika. O Şafak'tı. O yüzden burada göremedim. Şafak'ta yine eşleşmiştik 46 ile. Javalala vardı. Umarım öyle bir şey yoktur ama var ya. Yani bu güçten belli. Abi hem sayı az hem gücü de 300 milyon bizden fazla yani. Hani bayağı da fazla. Bizde de öyle çok güçsüz kalede yok. 3 tane 200 milyon var. 200 milyon üstü hatta. Yani sıkıntı. İyi görünmedi. Üzdü şu an. Şu manzara üzdü beni biraz. Önemli. Görkemli için Şafak ve Harika önemli arkadaşlar. Hatta şey Şafak ama şu an o etkinlik olmadığı için yok. Göremem. Geçti gitti. Gösterecektim size. Maalesef yok. Kötü oldu bak. Valide biz kurallı gidiyoruz. Valide hatta o kadar şu an katıyız ki birinci örnek veriyorum. 50 milyonu geçmiyor gibi puan falan koyuyoruz. İşte ikinci 40 milyon yapabilir. Üçüncü 35 yapabilir. Dördüncü şu kadar falan yani bildiğim puan aralığı var. Onu geçmeyecek şekilde tasarlandı. İlk 10 adını yazdırıyor, giriyor. Geri kalan arkadaşlar da o puanı geçmemek zorunda. Geçen ceza alıyor. İlk 10 zaten puandan belli gördüğün gibi 21,5'tan başlıyor. Böyle gidiyor. Birinci sanırım 40 milyondu yapacağı puan. Ona göre ayarlanıyor. Vali yani öylesine bizde şu an. Adını yazdırman lazım, istemen lazım. Ödülde bunlar olduğu için hani işine yarayacakları önceliklendiriyoruz. Bu kahramanları kim kullanıyor? Mesela şunları ben kullanmıyorum. Ramses'in full. William kullanmıyorum. Ram falan da kullanmıyorum. Sarı kafa belki işime yarardı ama sarı kafamda mesela benim var yine yeterince. Bakayım kaç taneymiş? 514 tane sarı kafam var. Çok işime yaramıyor şu an için. Bugün ne günüymüş valide? Bu arada şeyi de alayım ya. Şunu alayım. Neredeydi o? Bu değil de. Şuradan şunu da çekeyim. 8 anahtar daha mantıklı arkadaşlar. Benim için. O kuponla. Şunu da çekeceğim. Şey ne alemde? 380 eksik var. Bir şeye bakayım hemen. Aklıma gelen başka bir şey yok arkadaşlar. Sanırım bütün konuyu masaya yatırdık, konuştuk. İçiniz rahat olsun hani böyle süper güçler, şunlar bunlar falan.
daha erken konuşmak için ve birçoğunuz gözden kaçırıyor ama 260'lar, 270'lerde gerçekten sıkıntı. O krallıklar böyle göz ardı edilecek krallıklar değil. O yüzden evet biz güçlüyüz. Fakat bizim gibi aynı şekilde Era 13 de güçlü. 13, 42 ve 46. Onlar da çok güçlü. Yani şöyle gerçekten can sıkacak bir 5 tane falan Era olacak net olarak. Şunları da alayım. Bir yandan Midas'ı açtım arkadaşlar da Midas'tan da hediyelerimi alıyorum. Unutmayın her ay işte yüklemeye göre şey veriyor. Şarj ediyorsun bu ay işte şarj edip arkadaşlarına paylaşırsan ekstra doruk alıyorsun falan. Bu tarz etkinlikleri oluyor. Bunları da aldım. Şarj için WhatsApp'tan da paylaşayım. Bir şarj ettirelim. Benim paylaşacaklarım bu kadar. Bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerle gerçekten çok keyifliydi. Ciddi anlamda yayın açmayı çok özlemişim. Hepinizi özlemişim. İyi ki varsınız. Kanala abone değilseniz abone olmayı, destek olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşça kalın.